Merhaba, bugün sizinle birlikte çok katmanlı bir konuya dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklar Osmanlı'nın son döneminden bugüne, yani yaklaşık 100 yıllık bir süreçte Kürt kadınlarının örgütlenme mücadelesini, direnişlerini ele alıyor. Evet, oldukça geniş bir zaman dilimi ve karmaşık bir tarih. Amacımız da bu kaynaklar ışığında, hani devletin o sükûnet sağlama dediği politikalarla buna karşı gelişen kadın mücadelesi arasındaki o gerilimi biraz daha anlaşılır kılmak. Hı hı. O meşhur Jin, Jiyan, Azadi sloganının kökleri de buralara dayanıyor sanırım. Kesinlikle. O ruhu anlamak için bu tarihsel arka plana bakmak şart. Peki, en başa, yani tarihin biraz daha gerisine gidersek, kaynaklarda Kürt toplumunda kadının rolüne dair ilginç notlar var değil mi? İşte bu Rus araştırmacının sözü gibi. Evet, Vilçeviski'nin o Mader Şahilik Kürtlerin karakteridir sözü ya da işte Eyyubiler dönemindeki kadın yöneticiler, Seyyid Amama Hatun, Dayfe Hatun gibi örnekler. Bunlar tarihsel bir güce işaret ediyor tabii. Ama modern anlamda örgütlenme dediğimizde sanırım ilk ciddi adım 1919'da atılıyor. Aynen öyle. İstanbul'da kurulan Kürt Kadınları Teali Cemiyeti yani KAKTC. Bu gerçekten bir ilk. Arkasında Encum Yamulki gibi eğitimli öncü bir kadın var. Mustafa Yamulki Paşa'nın kızı Fransa'da tıp okumuş. Amacı neydi peki bu cemiyetin? Yani Yamulki'nin kendi konuşmasında belirttiği gibi Kürtlerin hak arayışında kadınlar da olsun, birbirlerine destek olsunlar, eğitimle ilgilensinler. Ama işte çok uzun sürmüyor maalesef. Neden kapatılıyor peki? Birkaç yardım etkinliği dışında pek bir faaliyet kayda geçmemiş. Dönemin bir gazetesi Zarya Vostoka bunu Konstantinopolis milliyetçilerinin hilekarlıkları olarak yazmış. Yani siyasi baskı engelleme diyelim, o sükûneti bozma potansiyeli hemen bastırılıyor. Anladım. Sonra Cumhuriyet dönemi başlıyor ve devletin politikaları daha da belirginleşiyor anlaşılan. Özellikle şu 1925 Şark İslahat Planı. Evet, o plan çok kritik. Yani Kürtçe konuşmayı yasaklarken özellikle kadınlara odaklanıyor. Kız okulları açılsın, kadınlar Türkçe konuşsun isteniyor. Yani bir tür asimilasyon aracı olarak mı görülüyor kadınlar? Aynen öyle. Sıdıka Avar'ın o Dal Çiçeklerin projesi de kaynaklarda bu bağlamda geçiyor. Ama ilginç bir nokta var. Bir kaynak diyor ki kadınlar yine de kendi yollarını seçmişler. Yani dayatmaya rağmen bir şekilde kendi direnişlerini örmüşler. Sonra çok uzun bir boşluk var. Neredeyse 60 yıl. 1977'ye kadar Diyarbakır'da DDKD kuruluyor. Evet, Devrimci Demokrat Kadınlar Derneği. Bu KKTC'den tam 58 yıl sonra gelen çok önemli bir yeniden örgütlenme hamlesi. Ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Daha çok ana dil hakkı, okuma yazma kursları gibi temel haklara odaklanıyorlar. Ama tabii 1980 darbesi geliyor. Ve yine kapatılıyor. Maalesef hem kapatılıyor hem de yöneticileri çok ağır bedeller ödüyor. İşte bu noktadan sonra kaynakların da dediği gibi hareket artık pratikle teori üretme sürecine giriyor. Yani yaşananlar üzerinden kimlik mücadelesiyle cinsiyet mücadelesini birleştiren özgün bir hat gelişiyor. 90'lar bu birikimin daha görünür olduğu bir dönem galiba. Leyla Zana'nın meclisteki yemini gibi olaylar. Kesinlikle. O yemin hem büyük bir sembol hem de 10 yıl hapisle sonuçlanan mücadelenin ne kadar sertleştiğini gösteren bir olay. Aynı yıl kurulan Yurtsever Kadınlar Derneği de hemen kapatılıyor zaten. Ama mücadele durmuyor, siyasi partilerde devam ediyor sanırım. Evet, HEP, HADEP, DEHAP gibi partilerde kadınlar daha aktif rol almaya başlıyor. HADEP'in %25 sonra DEHAP'ın %35 kadın kotası getirmesi önemli adımlar. Hatta parti içinde kadına şiddeti disiplin suçu saymaları. Bunlar hep o sükûneti bozma çabasının siyasi alandaki yansımaları. Peki sadece partilerde değil, ayrı özerk bir örgütlenme ihtiyacı da mı doğuyor? Şu DÖK meselesi. Aynen. Çünkü mesele sadece siyasi temsil değil, toplumsal cinsiyetçiliğe karşı da mücadele etmek gerekiyor. 2003'te kurulan Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK, tam da bu ihtiyaca cevap veren bir çatı örgütüydü. Ne gibi kampanyalarla öne çıktılar? Kimsenin namusu değiliz, namusumuz özgürlüğümüzdür gibi sloganlarla doğrudan ataerkil kodulara meydan okudular. Ve tabii yerel yönetimlerdeki o eş başkanlık sistemi. Evet, o çok konuşulmuştu. Çok somut bir kazanımdı. 2014'te 96 belediyede uygulanıyordu, düşünebiliyor musunuz? Kadın merkezleri açıldı, sığınma evleri, şiddet hatları kuruldu.
Kadınların gündelik hayatına dokunan işlerdi bunlar. Ama sonra yine bir kırılma yaşanıyor. Kayyumlar dönemi. Evet, 2016 sonrası atanan kayyumlar bu kazanımların çoğunu maalesef geri aldı. Kurumlar kapatıldı, eş başkanlık sistemi fiilen bitirildi, hatta suç unsuru olarak görüldü. Yani yine o sükuneti sağlama refleksi devreye girdi. Hareket nasıl devam etti peki? İsim değiştirerek önce KJA, sonra TJA oldu ama direniş ruhu devam etti. Sakine Cansız gibi figürlerin sembolleşmesi, Jin, Jiyan, Azadi sloganının özellikle Rojava ve YPJ ile birlikte uluslararası alanda duyulması, bunlar hep o sürekliliği gösteriyor. Kaynaklarda bir de eleştiri vardı sanırım hareketin kendi iç dinamiklerine dair. Evet, bir kaynakta hareketin kendi kadın ideologlarını yeterince çıkaramadığı ya da bazen erkek lider kültünün öne çıktığı gibi bir eleştiri de yer alıyor. Bu da önemli bir tartışma noktası tabii. Yani özetle elimizdeki bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. 100 yıllık bir döngü var, devletin sükunet arayışı ve kült kadınlarının buna karşı sürekli olarak örgütlenerek, direnerek kendi alanlarını açma mücadelesi. Aynen öyle, bitmeyen bir gerilim hattı aslında. Gerçekten de bu kaynaklar mücadelenin ne kadar köklü, sürekli ve ne kadar çok engelle karşılaştığını ortaya koyuyor. Bu sadece bir grubun tarihi değil, aynı zamanda kimlik, cinsiyet, devlet politikaları ve direniş arasındaki o karmaşık ilişkiyi anlamak için de önemli bir vaka. Tam da bu noktada hani o eleştiren nota vardı ya, onu da düşünerek size belki şöyle bir soru bırakabiliriz. Bir toplumsal hareketin düşünsel liderliğinin kimlerden oluştuğu, yani cinsiyeti veya kökeni, o hareketin yönünü, hedeflerini sizce ne kadar etkiler? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.